Yugoslavya'nın bölünmesinden sonra Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek arasında 1992'den 1995'e kadar devam eden iç savaşta siviller kentsel çatışmalara, etnik temizliğe ve hayal edilemeyen acıya ve ölüme katlanmak zorunda kaldı. Balkanlarda toplama kampları, toplu infazları gördü Avrupa. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en karanlık dönemleri yaşayan bu bölgelerde savaştan yüz binlerce sivil etkilendi. Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım sağlamak için gönderilen araçlar genellikle hedef haline geldi. Yardımları engellemek için araçlar ya soyuldular ya da havaya uçuruldular. Sonunda Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerine yardım yapmayı bıraktı. Fakat bu andan itibaren savaşın ortasında kalan sivillere yardım ve malzeme sağlamak için insani yardım çabaları filizlenmeye başladı. Bunlardan belki de en cesurcu olanıydı Helga Mayer'inki. Danimarkalı bir asker olan Helga Mayer, Körfez Savaşı'na katılmış olan bir gazi aslında. Danimarka'nın en seçkin birimlerinden biri olan Jaeger Kolordusu'nda eğitim almış başarılı bir asker. Bosna Savaşı'nı ekrandan takip eden Mayer, açlık çeken çocukları gördüğünde bir şeyler yapması gerektiğine karar vermiş. Dindar bir adam olan Mayer, bu çocuklara yardım etmesi gerektiğini derinden hissediyordu. Çoğu insan gibi mektuplar yazmadı, şiddetle kınamadı ve Kamaros'unu garajdan çıkardı. Ne yapmak istediğini Birleşmiş Milletler'e sundu fakat muhtemelen Helga'nın delirdiğini veya kafasında birkaç tahtanın eksik olduğunu düşünerek geri çevirdiler. Buradan bir sonuç alamayınca Kamaros ile birlikte Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Rhein-Main hava üssüne doğru yola çıktı. Orada bulunan Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki adamlara arabasını yardım malzemeleriyle doldurup Bosna'ya gideceğini ve buradaki yardıma muhtaç insanlara ulaşmak istediğini anlattı. İstediği şey bu yolculuğun daha güvenli olabilmesi için bir şey yapıp yapamayacaklarıydı. Adamlar kabul ettiler. Buna bir şeyler yapabiliriz ve Kamaros'unu en hızlı insani yardım aracına çevirdiler. Teknisyenler önce aracın gövdesini zırhla kapladılar. Kapılara kurşun geçirmez ekler yerleştirdiler. Motoru 170 beygirden 220 beygire çıkardılar. Ardından kısa ani kaçışlarda destek olması için 440 beygire çıkmasını sağlayan nitrous sistemi eklendi. Arka camı kapatmak için devasa bir zırh plaka takıldı. Camaro'yu radar tarafından neredeyse görünmez yapan özel bir boya püskürtüldü. Güçlendirilmiş demir mayın temizleme bıçağı, patlak lastikler takıldı. Arabanın içine birinci sınıf bir GPS, termal görüntüleme sistemi, yüksek teknolojili yangın söndürme sistemi, yüksek sistemli karadan havaya radyo sistemiyle donattılar. Bütün iç aydınlatmalar kaldırıldı. Araç komple siyahtı, tek bir şey hariç. Ön ızgaranın arkasında sarı plastik bir ördek bağlanmıştı. Ayrıca araca bir koçbaşı, kızılötesi farlar, gece görüşü modifiye edildi. Tam bir Mad Max aracına dönüşmüştü. Hayalet Camaro tamamdı. Sadece silahı yoktu. Amerikan üstündeki askerler yaklaşık $12.000 teçhizat toplamayı başardılar. Camaro'yu ağzına kadar yiyecek, tıbbi ekipman, giysi, battaniye, su ve oyuncaklarla doldurdular. Tek seferde 400 kilogram malzeme sığabiliyordu araca. Mayer'e kurşun geçirmez bir miğfer ve Saraybosna'ya tek yön bir bilet verdiler. Silah teklif ettiklerinde Mayer İncil'ini kaldırmıştı. "Benim tek silahım bu, Tanrı'ya inanıyorum." Yanında tek taşıdığı silah standart bir savaş bıçağıydı. Hava kuvvetlerindeki adamlar ona bir isim verdiler bunun üzerine. Tanrı'nın Rambosu. Ardından savaşın harap ettiği bölgelere, yetimhanelere ve köylere ulaşmak için kilometrelerce yol yaptı. Tüm bu yolculuklarında silahsızdı. Bunun gibi 70'ten fazla yolculuk gerçekleştirdi. Belki de daha fazla. O da tutmamıştı çetelesini. Sonraki 3 yıl boyunca yıkılmış Bosna sokaklarında Kalaşnikovlu manyaklarla kovalamacalara girerek, soygunculardan ve gerillalardan kaçarak, tanklardan, uçaklardan korunmaya çalışarak yiyecek ve ilaç taşıdı savaş alanına. Hiçbir din ve ırk ayırt etmeksizin yaptı bunları. Bazen bir Müslümana, bazen bir Hırvat'a yardım etti. Birden fazla patlama ve silahlı çatışmadan kurtuldu. Düştüğü pusulardan kaçmayı başardı. Ve bunları yaparken yanında hiçbir silah yoktu. Kimse onu bu iş için görevlendirmemiş ya da emir almamıştı. Birçok kez pusuya düşürüldü. Keskin nişancıların hedefi oldu. Kaskından ve arabasından kurşunlar çıktı ancak hiç yara almadan yardıma muhtaç insanlar için elinden geleni yaptı.
Kendi internet sitesinde bazı anılarını da paylaştı Mayer. Bunlardan birinde 1994'te Vares'ten geçişini anlatıyor. Yorgundum, uyuyacak güvenli bir yer arıyordum. Harabilerin arasından vücut ısısına duyarlı dedektörümle çevreyi araştırdım. Harabelerden biri ısıyı yakalamıştı. 2-3 kişi olmalıydı. Tahta kapıdan mum ışığı görünüyordu. Kapıyı çaldım, mum hemen söndü. Bir kez daha vurduktan sonra Bay Mayer Amerikan ordusu dedikten sonra kapı açıldı ve yaşlı bir adam içeri davet etti beni. Yeni doğmuş bebeğiyle genç bir kadın da vardı. Herkes çok kirliydi ve yetersiz beslendikleri gözle görülüyordu. Kamarov'dan sabun, su, yiyecek ve bebek maması getirdim. Genç anne bebeğini ve kendisini yıkadı. Bebeğe mama verdi. Bir mumun etrafında sessizce oturduk. Yaşlı adam Kur'an okuyordu. Ben de İncil'imi okumaya başladım. Daha sonra arabama geçtim. Tam uyku tulumuma girecektim ki penceremi tıklattı biri. Genç kadın bebeği göğsüme koydu. Bu dokunaklı anı hayatım boyunca unutmayacağım. Bu gibi olaylar beni her gün çocuklara yardım etmek için teşvik ediyor. Tanrı'ya ve bu genç anneye güvenleri için şükrediyorum. Mayer 1991'den itibaren 3 yıl boyunca çocuklara yardım etmek için Balkanlardaki savaş bölgesine gitmesinin iki nedeni olduğunu söylüyordu. Birincisi seçkin bir askerdi, yalnız savaşma konusunda eğitimliydi. İkincisi belki de en önemli motivasyonu Tanrı'ya olan inancı ve onunla birlikte gelen insan sevgisi. Helga Mayer eşiyle birlikte Almanya'da yaşıyor ve Camaro'su hala garajında. Tek farkla artık turuncu. Ona savaş atı adını takmış. Gott des Rambo isimli bir kitabı var fakat sadece Almanca ve Danca mevcut. Mayer bize gerçek kahramanların kimler olduğunu anlatıyor. Bir süper kahraman o. Pelerini yok ama havalı bir Camaro'su var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.